Ders 1. Sabah sohbetleri. Günaydın. İyi uyudun mu? Evet, yaptım. Teşekkür ederim. Peki ya sen? Harika bir gece uykusu geçirdim ve enerjik hissediyorum. Yeni bir güne hazır mısınız? Kesinlikle. Bugünün bizi beklediği şey için heyecanlıyım. Ben de. Günü nasıl geçirmek istediğinize dair bir planınız var mı? Sanırım bahsettiğimiz yeni kafeyi keşfedebilirim. Bu mükemmel bir fikir gibi geliyor. İyi bir fincan kahve günümüze başlayacak. Evet, ve belki işteyken biraz hamur işi deneyebiliriz. Kesinlikle. Sizinle güzel bir kahvaltı için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Büyük babanın yürüyüşleri. Büyük babamla olabildiğince çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Bu harika. Genelde birlikte ne yaparsınız? Bazen onunla yürüyüşe çıkıyorum. Dışarıda olmayı seviyor. Kulağa hoş geliyor. Sorunu yaşadığında yürümesine yardım eder misin? Evet, biliyorum. Onu olabildiğince desteklemek benim için önemli. Onu çok önemsediğim belli. Yürüyüşler hakkında ne hissediyor? Onlardan çok zevk alıyor. Aktif olmak ona neşe getiriyor. Bunu duymak harika. Sevdiklerinizle vakit geçirmek çok değerlidir. Kesinlikle. Her an önemlidir, özellikle aileyle. Ders 3. Motivasyon artışı. Bence işe yarayabilir. Odaklanmak için bana daha fazla motivasyon verebilir. Katılıyorum. Küçük hedefler belirlemek gerçekten motive olmamıza yardımcı olabilir. Ve bu hedeflere ulaştıktan sonra kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Evet, küçük zaferleri bile kutlamak büyük bir fark yaratabilir. Kendini ödüllendirmek için genellikle ne yaparsın? Kendime güzel bir tatlı ya da eğlenceli bir gezi ile şımartmayı seviyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Ben de bu yaklaşımı deneyebilirim. Motive olmanın ve sürecin tadını çıkarmanın harika bir yolu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Sağlıklı başlangıç. Biraz taze meyvelerle başlayalım. Sağlıklı ve lezzetliler. Bu harika bir fikir. Hangi meyveleri dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz? Çilekleri, muzları ve belki biraz yaban mersini de severim. Bunlar kulağa mükemmel geliyor. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda besinlerle doludurlar. Kesinlikle. Vücudumuzu doğru yiyeceklerle beslemek önemlidir. Ayrıca meyve yemek günümüzü aydınlatabilir. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Yemeklerimize renk ve lezzet katarlar. Birlikte güzel bir meyve salatası yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben de günümüze ferahlatıcı bir başlangıç olacak. Ders 5. Bahçe anıları. Yaprakları gübre yapmak için kullanabilirsiniz. Geri dönüştürmenin harika bir yoludur. Bu doğru. Çocukken yaprakları temizlemeyi sevmezdim. İlişki kurabilirim.
O zamanlar sıkıcı görünüyordu, değil mi? Evet, ama şimdi bahçe için ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Kesinlikle bakış açılarımızın zaman içinde nasıl değiştiği şaşırtıcı. Şimdi bahçeciliğin güzelliğini çok daha fazla takdir ediyorum. Bahçecilik çok tedavi edici olabilir. Bizi doğayla ilişkilendirmeye yardımcı olur. Katılıyorum. Rahatlamak ve gevşemek için harika bir yol. Bir ara bahçelerimiz üzerinde birlikte çalışalım. Ders 6. İletişim kilometreleri. İlk telefon mesajının kablolar üzerinden gönderildiğini biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bu büyüleyici. Nereden gönderildi? Brantford ile Paris, Ontario arasında gönderildi, yaklaşık 8 mil uzakta. Vay canına. Bu kadar erken bir buluş için oldukça uzak. Evet, bildiğimiz şekliyle modern iletişimin yolunu açtı. Teknolojinin o zamandan beri nasıl geliştiği inanılmaz. Kesinlikle. İletişim yöntemlerimizle uzun bir yol kat ettik. Şimdi anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme olmadan hayatı hayal edemiyorum. Bugün hepimizin ne kadar bağlantılı olduğumuzu düşünmek şaşırtıcı. Ders 7. Güven sorunları. Bazen bana karşı harekete geçmeye çalışan vekiller varmış gibi geliyor. Oh, her şeyin yolunda olduğuna inanmak istedim. Ama, Güven kırıldığında zordur, her şeyi karmaşıklaştırır. evet, gerçekten öyle. Güven, herhangi bir ilişkinin çok önemli bir parçasıdır. Bu güveni yeniden inşa etmek için açıkça iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kabul ettim. Dürüst konuşmalar genellikle yanlış anlamaları giderebilir. Her şey birbirlerinin bakış açılarını anlamakla ilgili. Evet ve sorunlar üzerinde çalışırken birbirimize karşı sabırlı olmak. Bu zorlukların birlikte üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Ders 8. Tatlı ikramlar. Bademli kruvasan mı? Bu mükemmel. Bunu senin için sipariş edeceğim. Teşekkür ederim. Sabahtan beri bir tane için can atıyordum. Çok pul ve lezzetliler, pişman olmayacaksın. Güzel bir fincan kahve ile tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kendimiz için de bir çift almayı unutmayalım. Kesinlikle. Biraz şımartmalıyız. Değil mi? Hayat birlikte iyi yemeklerin tadını çıkarmamak için çok kısa. Tamamen katılıyorum. Bizi mutlu eden basit zevklerdir. Önümüzde keyifli bir kahvaltı bekliyoruz. Ders 9. Kamp macerası. Kamp gezimizi hatırlıyor musun? Ne kadar eğlendiğimize inanamıyorum. Katılıyorum. Eşyalarımız için ödeme yapalım ve yakında başka bir maceraya hazırlanalım. Evet, başka bir gezi planlamalıyız. Şehirden kaçmak harika. Kesinlikle. Temiz hava ve doğa çok canlandırıcı. Kamp ateşinin yanında oturmayı ve herkesle hikayeler paylaşmayı sevdim. Ben de. Kampı bu kadar özel kılan anlar.
Bir dahaki sefere en sevdiğimiz atıştırmalıkları paketlediğimizden emin olalım. İyi fikir. Lezzetli yemekler her zaman deneyime katkıda bulunur. İşte geleceğimizde daha fazla kamp macerası. Ders 10. Yıldız gözlemi düşleri. Hiç yıldızları izlediniz ve onlara uzanıp dokunma dürtüsünü hissettin mi? Evet, çok büyülü bir duygu, değil mi? Kesinlikle. Kendinizi çok küçük ama evrenle bağlantılı hissetmenizi sağlıyor. Yıldız gözlemlemeyi seviyorum. Her şeyin ne kadar geniş olduğunu hatırlatmak gibi. Kesinlikle. Bu anlar hayallerimizi düşünmemize neden olabilir. Dünyamızın ötesinde neler olduğunu düşünmek ilham verici. Kendimi o gecelerde sık sık uzay keşfi hayal ederken buluyorum. Ben de. Olasılıklar sonsuzdur ve hayal etmek heyecan verici. Yakında yıldızların altında bir gece planlayalım. Gevşemek için mükemmel bir yol. Ders 11. Teslimat ayrıntıları. Bilmemiz gereken herhangi bir teslimat ücreti veya minimum sipariş gereksinimi var mı? Evet, bu önemli bir soru. Bu detayları açıklığa kavuşturmak her zaman iyidir. Kabul ediyorum, özellikle çok fazla yemek sipariş etmeyi planlıyorsak. Kesinlikle. Bazı yerlerde ücretsiz teslimat için minimum sipariş vardır. Siparişimiz için aklınızda favori bir restoran var mı? O yeni İtalyan mekanını düşünüyordum. Makarnaları harika görünüyor. Kulağa lezzetli geliyor. Umarım yüksek teslimat ücretleri yoktur. Ne sunduklarını ve ücretlerini görmek için menülerini çevrimiçi olarak kontrol edelim. İyi fikir. Birlikte güzel bir yemeğin tadını çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Ders 12. Süt ürünleri kararları. Anladım. Peki ya süt ürünleri? Tariflerimiz için süt veya yumurtaya ihtiyacımız var mı? Evet, bence kesinlikle biraz süt almalıyız. Peki ya yumurtalar? Onlara da ihtiyacımız olacağını düşünüyor musun? Bence bir düzine almalıyız. Ellerinde olması her zaman yararlıdır. Kabul ettim. Ayrıca onlarla lezzetli kahvaltı yemekleri yapabiliriz. Kesinlikle. Çırpılmış yumurta veya omlet hafta sonu için mükemmel olurdu. Birlikte yemek pişirmek ve doyurucu bir kahvaltının tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. Biraz peynir eklemeyi de unutmayalım. Harika fikir. Peynir her şeyi daha iyi yapar. Ders 13. İlerleme raporları. Anlıyorum. Düzenli güncellemeler ve ilerleme raporları projemiz için gerekli olacaktır. Kesinlikle. Herkesi bilgilendirmek, yolda kalmamıza yardımcı olacaktır. Bu toplantıları ne sıklıkla yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Haftalık güncellemelerin ivmeyi sürdürmek için ideal olacağına inanıyorum. Kulağa mantıklı geliyor. Bize herhangi bir sorunu çözmemiz için de zaman verir. Evet ve gerekirse stratejilerimizi ayarlamamızı sağlar. İletişim, başarılı ekip çalışmasının anahtarıdır, kesinlikle. Daha fazla aynı fikirde olamazdım.
Güncellemelerimiz için bir program yapalım. Mükemmel. Düzenli kalmamızı sağlamak için toplantılarımız için hatırlatıcılar ayarlayacağım. Ders 14. Bir eczane bulmak. Anlıyorum. Yakınlarda bir eczane var mı? Evet, bu binanın birinci katında bir eczane var. Bu uygun. Açılış saatlerini biliyor musunuz? Her gün sabah 9'da açıldıklarına ve akşam 8'de kapandıklarına inanıyorum. Harika. Daha sonra biraz malzeme almam gerekebilir. Hızlı ihtiyaçlar için yakınlarda bir eczanenin olması her zaman iyidir. Kesinlikle. Acilen bir şeye ihtiyacınız olduğunda işleri çok daha kolay hale getirir. Alışverişi bitirdikten sonra kontrol edelim. Bir plan gibi geliyor. Ders 15. Öğeleri arama. Oturma odasında eksik eşya için kontrol ettin mi? Evet, her yere baktım ama bulamıyorum. Belki yemek odasında bırakmıştım. Daha önce oradaydım. Mümkün. Gidip orayı birlikte kontrol edelim. İyi fikir. Masanın altına falan saklanıyor olabilir. Umarım yakında buluruz. Benim için gerçekten önemli. Endişelenme, yerini bulacağız. Bundan eminim. Bakmama yardım ettiğin için teşekkürler. Bunun için minnettarım. Tabii ki. Kısa sürede bulacağız. Ders 16. Tarihi uçuşlar. Atlantik Okyanusu'nu tek başına uçan ilk kadın olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bu inanılmaz bir başarı. Onun adı neydi? Evet, adı Amelia Earhart'tı ve Newfoundland'dan doğuya uçtu. İnanılmaz. Böyle riskli bir yolculuğa çıkması için ne kadar cesurdu. Kesinlikle. Havacılıkta kadınlar için çığır açan bir andı. Kararlılığına ve cesaretine hayranım. Birçok kişiye ilham verdi. Gerçekten yaptı. Mirası gelecek nesilleri motive etmeye devam ediyor. Bir gün onun maceraları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Onun hakkında bir belgesel bulalım, izlemek büyüleyici olurdu. Ders 17. Bütçe hususları. Kesinlikle. Bütçe, seyahatimiz için nereye gideceğimize karar vermede büyük rol oynar. Tamamen katılıyorum. Seçeneklerimizi ve planlarımızı gerçekten etkileyebilir. Ne kadar harcamak istediğinizi düşündünüz mü? Kaba bir fikrim var. Ama mantıklı tutmak istiyorum. Bu mantıklı. Finansal stres olmadan seyahatin tadını çıkarmak önemlidir. Kesinlikle. Bankayı bozmadan güzel yerleri keşfedebiliriz. Hala harika deneyimler sunan uygun fiyatlı destinasyonları arayalım. Evet, bazı bütçe dostu seçenekleri birlikte araştırabiliriz. Bu macerayı seninle planlamaktan heyecan duyuyorum. Ders 18. Milli Park önerileri. Bu iyi bir öneri. Hangi milli parkı tavsiye edersiniz?
Yellowstone'un harika bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çarpıcı manzaralara sahip. Gayzerleri ve vahşi yaşamı hakkında çok şey duydum. Evet, kaplıcalarda nefes kesici. Doğa severler için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Kesinlikle. Orada keşfedecek çok şeyimiz olurdu. Oradayken yapabileceğimiz tüm etkinliklerin bir listesini yapalım. Harika fikir. Güzergahımızı planlamak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 19. Ağlara bağlanma. Evet, cihazınızın ayarlarına gidin ve havaalanı ağını seçin. Bu yardımcı oldu. Havaalanlarında her zaman bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Bazen zor olabilir ama genellikle basittir. Rehberliği takdir ediyorum. Seçtikten sonra giriş yapmanız gerekiyor mu? Evet, genellikle bir şifre girmeniz veya şartları kabul etmeniz gerekir. Anladım. İniş yapar yapmaz bunu yapacağımdan emin olacağım. Mükemmel. Seyahat ederken bağlantıda kalmak çok önemlidir. Kesinlikle. Yolculuk sırasında ailemi güncel tutmak istiyorum. Maceralarınızı paylaşmaya hazır olacaksınız. Ders 20. Teknik özellikler. Kesinlikle yeni bilgisayarımızda en az 8 GB RAM hedeflemeliyiz. Bu sağlam bir plan gibi geliyor. Çoklu görevleri iyi idare edecek ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Kesinlikle. Bu kadar RAM ile programlar arasında herhangi bir gecikme olmadan kolayca geçiş yapabiliriz. Ayrıca, video düzenleme yazılımı gibi yoğun kaynak gerektiren uygulamaları çalıştırmak için çok önemlidir. Doğru. Ve kurulumumuzu geleceğe hazırlamak istiyorsak, şimdi daha fazla kapasite almak akıllıca olacaktır. Tamamen katılıyorum. Kaliteli bileşenlere yatırım yapmak uzun vadede karşılığını verecektir. Peki satın alma işlemimizi yaparken başka hangi özellikleri göz önünde bulundurmalıyız? Kesinlikle işlemci hızına ve depolama türüne de bakmalıyız. Evet, bol RAM ile birleştirilmiş bir katı hal sürücüsü güçlü bir makine yaratacaktır. Ders 21. Tarihsel emek. Malzemelerin nasıl çıkarılacağını ve tuğlaların nasıl pişirilip sahaya taşınacağını düşünmek büyüleyici. Evet, işçiler, köylüler, askerler ve hatta suçlular bu anıtsal projelere katkıda bulundu. Bunlar çeşitli grupların kalıcı bir şey yaratmak için bir araya gelmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Çabaları, bugün hala ayakta kalan yapıların temellerini attı. Ve şehirlerimizi ve anıtlarımızı inşa etmek için harcanan sıkı çalışmayı takdir etmenizi sağlar. Kesinlikle. Hikayelerini anlamak, tarihi takdir etmemize derinlik katar. Peki, bu tarihsel iş gücü ve katkıları hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebiliriz? Yerel müzeleri ve tarihi yerleri ziyaret etmenin değerli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyorum. Harika fikir. Tarihle ilk elden ilgilenmek güçlü bir öğrenme deneyimi olabilir. Ders 22. Zaman yolculuğu hayal gücü.
Bir zaman makinesindeymişim gibi davranıyordum ve bu beni inanılmaz bir yolculuğa çıkardı. Kulağa büyüleyici geliyor. Tarihi nerede belirledin? Dinozorların dünyayı dolaştığı ve her şeyin vahşi olduğu tarih öncesi bir zamana ayarladım. Vay canına! Sadece o dönemin manzaralarını ve seslerini hayal etmek heyecan verici olmalı. Gerçekten öyleydi. Etrafta dolaşan devasa yaratıklar görebiliyordum ve kükremelerinin yankılanmasını duyabiliyordum. O dünyanın ne kadar canlı, hayat ve macera dolu olması gerektiğini ancak hayal edebiliyorum. Evet, zaman makinesini açtım ve manzara değiştikçe bu heyecanı hissettim. Kulağa gerçeklikten mükemmel bir kaçış gibi geliyor. Kalbinizin istediği her şeyi keşfetmenize izin veriyor. Kesinlikle. Hayal gücünün bizi sadece hayalini kurduğumuz yerlere taşıması şaşırtıcı. Ders 23. Başarıları sergilemek. Bence değer önerimi gerçekten vurgulamak için başarılarımı vurgulamalıyız. Bu akıllı bir yaklaşım. Başardıklarınızı sergilemek önemli bir etki yaratabilir. Kesinlikle. Becerilerimin takıma nasıl etkili bir şekilde fayda sağlayabileceğini iletmek önemlidir. Kesinlikle. Bu başarıları izleyicilerinizi büyüleyecek şekilde nasıl sunmayı planlıyorsunuz? Katkılarımı net bir şekilde göstermek için belirli örnekler ve metrikler kullanmayı düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Somut veriler, başarılarınızın resmini çizmenize gerçekten yardımcı olabilir. Evet ve sunumumun tutkumu ve özverimi yansıtmasını sağlamak istiyorum. Tutku bulaşıcıdır. Bunu iyi aktarırsanız, başkalarıyla rezonansa girecektir. Öyleyse sunumumu öne çıkarmak ve kalıcı bir izlenim bırakmak için daha fazla yol üzerinde beyin fırtınası yapalım. Ders 24. Karayipleri keşfetmek. Mükemmel. Bir sonraki tatilimiz için Karayipler'e gitmeye ne dersiniz? Kulağa hoş geliyor. Karayipler keşfedilmeyi bekleyen güzel gizli mücevherlere sahiptir. Kesinlikle. O bölgedeki çarpıcı plajları ve canlı yerel kültürleri duydum. Ve oradaki yemeğin inanılmaz olması, lezzet ve tazelik ile dolu olması gerekiyor. Evet, okyanusa bakarken taze deniz ürünlerinin tadını çıkarmayı hayal edebiliyorum. Artı, şnorkelli yüzme ve yürüyüş gibi aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Kesinlikle. Her ada benzersiz bir şey sunuyor, bu da onu bizim için mükemmel bir macera haline getiriyor. Güzergahımızı planlamaya ve bu gizli hazineleri ortaya çıkarmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Biraz araştırma yapalım ve önce hangi adaları keşfetmemiz gerektiğini öğrenelim. Ders 25. Alışveriş bilgisi. Tamam, o eşyaları da alabiliriz. Harika görünüyorlar. Evet, kesinlikle. Ama kullanabileceğimiz kuponlarınız veya indirimleriniz var mı? İnternette biraz gördüğüme inanıyorum. Belki satın alımlarımızı tamamlamadan önce kontrol edebiliriz. Bu iyi bir fikir. Biraz para biriktirmek her zaman ödüllendirici geliyor. Değil mi? Kesinlikle. Her küçük parça yardımcı olur, özellikle birden fazla şey satın alırken. Ve mümkün olan en iyi anlaşmayı yaptığımızı bilerek uzaklaşmak harika bir duygu. Evet,
Ayrıca kupon kullanmak alışveriş deneyimini daha da eğlenceli ve heyecan verici hale getirir. Katılıyorum. Birlikte alışveriş yaparken her zaman indirim aramaya dikkat edelim. Bir plan gibi geliyor. Alışveriş gezilerimizi her seferinde küçük bir maceraya dönüştürecek. Ders 26. Ingalls ailesi. Ingalls ailesini ve öncü yolculuklarını biliyor muydunuz? Evet, onlar hakkında biraz duydum. Laura büyürken birçok kez taşındılar. Değil mi? Kesinlikle. Maceraları bu süre zarfında öncülerin karşılaştığı zorlukları gerçekten vurguluyor. Sahip olmaları gereken esneklik ve kararlılık hakkında düşünmek büyüleyici. Evet ve her hareket hayatlarını şekillendiren kendi engelleri ve deneyimleriyle geldi. Her yerin onlar için ne kadar farklı hissettiğini ve benzersiz anılar yarattığını hayal edebiliyorum. Bu deneyimlerin Laura'nın daha sonra yazmasını ve hikaye anlatımını nasıl etkilediği inanılmaz. Kesinlikle. Hikayelerinin macera ve zorluk ruhunu yakalamanın bir yolu var. Hayatları hakkında daha fazla şey keşfedelim. Yolculuklarından öğrenecek çok şey var. Ders 27. Heyecanlı bir gün. Natalie eve geldiğinde gün daha da hızlı geçti. O çok heyecanlıydı. Gerçekten mi? Onu bu kadar heyecanlandıran ne? Büyük bir projeyi yeni bitirmişti ve geri bildirimler ezici bir şekilde olumluydu. Bu harika. Sıkı çalışmasının karşılığını görmek çok ödüllendirici olmalı. Kesinlikle. Ne kadar rahatlamış ve gururlu hissettiğinden bahsetmekten vazgeçemedi. Hayal edebiliyorum. Bunun gibi başarıları kutlamak motivasyon için çok önemlidir. Evet ve kendi hedeflerimi ve onlara nasıl ulaşacağımı düşünmem için bana ilham verdi. Heyecanı paylaşmanın gücü budur. Başkalarında da ilham verebilir. Kesinlikle. Başarılarını kabul etmesi için küçük bir kutlama planlayalım. Ders 28. Tatlı bir sürpriz. Elbette, Cadılar Bayramı sırasında bir çöp torbasıyla dolu bir çöp torbasım oldu. İmkansız. Bu, herhangi bir çocuk için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi geliyor. Gerçekten öyleydi. Tüm o şekerli ikramiyeyi vurmuş gibi hissettiğimi hatırlıyorum. O çantayı açmanın ve içindeki tüm renkli ikramları görmenin heyecanını sadece hayal edebiliyorum. Kesinlikle. O kadar çok şekerim vardı ki nereden başlayacağımı bilmiyordum. Ve en iyi yanı arkadaşlarla paylaşmak ve farklı türler için ticaret yapmaktı. Evet, herkesle favorileri değiştirmek deneyimi daha da eğlenceli hale getirdi. Buna bayılıyorum. Bu tatlı anlar ömür boyu sürecek anılar yaratır. Kesinlikle. Şeker kadar basit bir şeyin bu kadar çok neşe getirebilmesi şaşırtıcı. Ders 29. Dikkatli anlar. Bilirsin birkaç dakika meditasyon yapmayı ve bir fincan bitki çayının tadını çıkarmayı seviyorum. Kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Meditasyon gerçekten düşüncelerinizi merkezlemeye ve zihninizi temizlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Günün kaosundan kopmanın ve huzur bulmanın harika bir yolu. Tamamen katılıyorum.
Kendiniz için zaman ayırmak zihinsel sağlık için çok önemlidir. Ayrıca bitki çayının aroması sakinleştirici, atmosfere katkıda bulunur. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Meditasyonla birlikte çayın sıcaklığı mükemmel bir huzur anı yaratır. Meditasyon yaparken genellikle ne tür bir çay tercih edersiniz? Papatyayı seviyorum. Yatıştırıcı ve uzun bir günün ardından gevşememe yardımcı oluyor. Kulağa harika geliyor. Bunu bir dahaki sefere deneyebilirim. Rahatlamak için mükemmel görünüyor. Ders 30. Yemek deneyimi. Affedersiniz, 2 kişilik bir masa alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Lütfen beni takip edin. Size yerlerinizi göstereyim. Teşekkür ederim. Birlikte bu yemeğin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Ben de. Buradaki ambiyans güzel. Güzel bir akşam yemeği için mükemmel bir ruh hali yaratıyor. Katılıyorum. Rahat ve davetkar hissettiren bir yerde yemek yemek her zaman güzeldir. Ayrıca, menüleri hakkında harika şeyler duydum. Bazı yemekleri denemek için sabırsızlanıyorum. Evet, yeni lezzetler keşfetmek ve her yemek hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmak heyecan verici. Kesinlikle. Dışarıda yemek yemek harika bir deneyim. Özellikle paylaşıldığında. Burada zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim ve her anın tadını çıkaralım.